aklıma takılan sizin anlattıklarınızdan sonra da böyle biraz daha o soru netleşti aklımda. Şimdi peçeneklere işte Anna Komnena'nın işte yazdıklarını öğreniyoruz. İskit deniyor. Martin Hubaric galiba, Hubaric miydi? Bir başka Slovak yazarın gene anlattıklarında avarların kuşatma esnasında, İstanbul kuşatmasında gene İskit dediğini öğreniyoruz avarlara. Zaten Atilla'ya, işte Priskos'un hatıralarında da onlara ve işte Hunlara İskit dendiğini öğreniyoruz. Hocam peki hani İskitlerin Türklüğüne bunun nasıl bir kanıt olabileceğini ortaya koyabiliriz ya da nasıl sunabiliriz bunu? Hani bu gerçekten kendisini gerçekleyen bir kanıt olmuyor mu aslında? Bu kadar Türk topluluğun, Türk boyunun İskit olarak ifade edilmesi kaynaklarda. Şimdi ilk karşılaştığı Türk boyu İskitler'deydik. İskitler'le bir anlaşma, tabiri caizse zaman zaman bir mücadele ama çok fazla Roma'nın mücadelesi yok. Zaten ilk kurulda Roma daha yok. Evet. Dolayısıyla da şunu söyleyebiliriz. Karşılaştığı andan itibaren kaynaklarda ki biliyorsunuz Herodot'la birlikte başlıyor ve genel bir isim adı altında vermeye başlıyorlar. Ve ondan sonra gelen her Türk boyunu İskit adı altında anıyorlar. Tabii biz bu noktada şöyle bir şey. O zaman da kimler var? Yani burada İskit adı altında kimler bahsedilmiştir? Yani işte bak burada Avrupa Hunları var. Burada Onuburlar var. Yani onlara çok fazla girmedim ben. Oburlar da var mesela. İturgurlar, Kitrigurlar var. Onlar da geliyorlar mesela. Ama onlar çok esaslı bir ne diyelim varlık, siyasi varlık sergileyemedikleri için yani Doğu Roma veya kaynaklar, Roma kaynakları, Grek kaynakları Türkleri daima İskit adı altında andığı için karşılaştığı her Türk boyunu İskit diyor. Peçenekler de İskit'tir, Uzlar da İskit'tir, Kuman da İskit'tir. Ama biz zaman içerisinde onların işte bu coğrafyada kimler vardı, burada kim söylenebilir? Şimdi uzun yıllar biraz önce söylediğim gibi Malazgirt'te İskit, Peçenek ve Kuman Kıpçaklar vardı deniyordu. Ama son dönemlerde Kuman Kıpçaklarla ilgili yaptığımız çalışmalarda ki hani bu konuda da yine hasbelkader benim de çok fazla çalışmalarım var. Bakıyoruz ki o İskitlerin, Kuman Kıpçakların Malazgirt'te olma gibi bir durumları söz konusu değil. Tarihlerine aykırı yani. Evet. O yüzden o sırada onlar Tuna boylarında. Daha aşağıya gelmemişler. Hatta hani Doğu Roma'yla bir çok savaş ilişkisi içerisinde de değiller yani. Onlar daha ziyade Ruslarla çok mücadele ettiler. Yani tarihi olaylar bize, kaynakların İskit adası Kifya dedikleri, İskit adı altında çeşitli isimler var biliyorsunuz. Onların tamamen hani Türk boyu olduğunu söylüyor. Tek bir adla anlıyor ve İskit. Değil mi? Evet. Öyle anlıyor. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Hocam, Ahmet ismi muhteşem bilgiler aldık. Ağzınıza, ilminize sağlık. Çok güzel. Konuşmalarınızdan bazı notlar aldım. Ancak bunları sıralarsam çok uzun sürecektir ama birkaç tane size söyleyeyim. Enteresan bir şey var, konu var, bu dolaşıp duruyor. Latin kukulatası yerine Osmanlısı tercih ederiz lafını araştırdım. Yani Batı kaynaklarında böyle bir şey yok. Biraz bizim İslam tarihçilerin söylemi diye düşünüyorum bunu. Anna Komnena, Alexiat... Ama şeyde var, mektupta var. Hani ben dedim ya, Papa'ya yazmış olduğu mektup, Türkiye'de bunlar çalışılmadı mektupta, onu söyleyeyim. Vasilevski çalışıyor. 1881 yılında Rus tarihçi var. Hatta Peçenek, Bizans yani ilişkileri adı altında yaklaşık 110 sayfalık bir makaledir. Ve bize hiçbir şey bırakmamış. Biz orada görüyoruz. Metnin kendisi de var. Ben bu eseri tercüme ettim ama bende şöyle bir anlayış var. Yayınlatmadım. Çünkü tercüme tarihçi olmak istemiyorum. Benim çünkü doktora tezim Rus yıllıklarında Türklerdi. Zaten tercüme yapmıştım orada. O yüzden çok fazla tercüme yapmadım. Ama ben kendi çalışmalarımda ki Türkistan'dan Tuna'ya Peçenekler'de bu mektubu özellikle orada hem kaynakçasını da kullanarak verdim. Ya orada var. Hocam Alexiat, yani Alexiat'ı bir kaynak olarak kullanabilir miyiz? Ben şunu gördüm, yani anne kızı, baba kızını mahkum ediyor, malum şeyde, kilisede kabul olarak
babasına bir Yani metinler istediği gençle evlendirmek istiyor biliyorsunuz. O da ona evlenmek istemiyor, sevdiğiyle evlenmek istiyor. Ana'nın da hazin bir hayat hikayesi vardır. Hani bu konulara çok girmeyelim ama. Ana'nın anlattıklarına göre ancak bu bir kaynak olarak kullanılabilir mi? Ana biraz taraflı yani babasını çok över. Bir şey gördüm orada. Şimdi biz tarihçiler şöyle söylüyoruz. Döneminde yazılmış olan eserlere ana kaynak diyoruz. Birincisi bu. Şimdi Anna Komnena ana tarafından yazılmış olsa da bir ana kaynak özelliği taşıyor. Temkinli olarak kullanıyoruz. İşte biraz önce söylediğim gibi babasına tabii ki temkinli, mesela seyahatnameler de böyledir. Mesela İbn Batuta'ya bir bakıyorsunuz, İbn Batuta kendisini çok iyi ağırlayan, işte şöyle diyelim, şehrin yöneticisini o kadar çok güzel bir şekilde anıyor. Fakat kendisinin geldiğine haberi olmayan, kendisini ağırlamayan şehir yöneticilerini çok farklı bir şekilde anlatıyor. Şimdi burada basit bir örnek ama işte kendisine karşı yapılan muameleler, davranışlar üzerinden bir değerlendirme yaptığını görüyoruz. O yüzden hep söyleriz, seyahatnamelerde ana kaynaktır ama temkinli yaklaşmak gerekir diye. Son şey hocam, Bulgarlar ve Pontusları çok önemli. Pontus da en az Bulgarlar kadar müthiş bir tarihe sahip. Umarım başka seminerinizde böyle Pontuslara değinirseniz. Şöyle, tabii, şöyle, biraz önce bahsettim, Kuman Kıpçakların Karadeniz'in birleşmesinde ve orada ki zaten Latinlerin İstanbul'u kuşatmalarından sonra yine Doğu Roma çok sıkıntılı bir dönem yaşadığı için Trabzon'da kendilerine dayanak olacak bir imparatorluk kurmak istiyorlar. Ve bu noktada da kendi ailelerinden yine bir kişileri oraya gönderiyorlar. Ve burada da şuna çok dikkat ediyorlar. Peki askerler kimden olacak? Şimdi imparatorluğu kuruyorsunuz, orada bir halk var ama o halkın içerisinde sizin başka milletler üzerinde veya size gelecek olan düşmanlar üzerinde askeri olarak kullanabileceğiniz kişiler yok. İşte burada Gürcü kraliçesi Tamara aynı zamanda Bizans imparatorunun halası. Ve Tamara'dan yardım istiyorlar. Ve Tamara da diyor ki benim idarem altında bulunan, bana gelen yani Gürcü toprakları içerisinde olan Peçenekler ve Kuman Kıpçakları ben buraya gönderebilirim. Oraya da gönderiyor. Daha da biraz ileriye gidelim. Son dönemlerde Karadeniz'in Türkleşmesi konusunda çok fazla çalışmalar var. Latin İmparatorluğu ile ilgili çalışmalar var. Hatta İbrahim Telioğlu diye arkadaşımız, kardeşimiz var. O da çok çalışıyor. Ve onun çalışmalarında ve yine o bölgede yapılan çalışmalarda gördüğümüz şu, bu imparatorluğun kuruluşunda ve daha sonraki süreçte Türklerin, Peçeneklerin ve Kuman Kıpçakların rolünün çok fazla olduğu ve çocuklarının isimlerinin hem işte Hristiyan ismi hem de Türk ismi taşıdıklarını görüyoruz. Aslında Türkleşme biraz belli bir yerde onlarda da var. Ama daha sonra farklılaşıyor. Bugün Karadeniz'e gittiğimiz zaman, ben Karadenizliyim bu arada, Trabzon'da da ilk orta ve lise eğitimimi de aldım. Yani ki o zamanlar okurken hani bunları bilmeyerek okuyorduk ama şimdi işin içine girince farklı görülüyor mesela. Farklı dil yapıları var. Bugün Lazca'nın içerisinde Kuman Kıpçak Türkçesinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Ama bunu kim söyleyebiliyor? Değişmiş, biraz değiştirmişler ama genel itibariyle böyle yani Laz olarak görülüyor Karadeniz'in kuzeyi genelde ama çok az bir sayıda. Yanlış bilmiyorsam bugün Laz milleti olarak, etnik unsur olarak bildiğim kadarıyla Türkiye'de 170 bin civarında Lazlar var ve bölgede yer adlarında, başta yer adları olmak üzere şahıs adlarında çok fazla Türkçe, yani Lazca'nın içerisinde de çok fazla isimler var. Etkilemişiz yani, onu söyleyebilirim. Hocam, teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sorularım var ama. Hocam her şey için teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için de. Ben abimden dolayı biraz bazı bilgileri biliyordum yani. Ama size şunu sormak istiyorum. Mesela hocam Romanya tarafı, Romanya, Moldova bu taraflar. Bu eskiden Basarapya diye bilinen yerlerdi. Şimdi o bölgede yaptığım görüşmelerde hiçbir şekilde Türkleri yani orada olduğunu dahi kabul etmiyorlar. Veyahut da bir şey oldu. Mesela ama Gagavuzya'da Gagavuz Türkleri var mesela. Peki sadece bizim tarihimizde mi bu yazıyor? Onlar niye bunu kabul etmiyor? Onların tarihinde var da anlatmıyorlar mı?
Yani bu anlattıklarınızı onu sormak istedim yani. Doğru. O tarafa hiç girmedik. Tabii Romanya'da çok fazla Kuman Kıpçak bakiyesi var. Bugün günümüzde de var. Ve bu konularda da hem onlarda hocalar çalışıyor hem de bizde çalışıyor. Ama size ben kendi hayatımdan yine bir örnek vererek anlatmak istiyorum. Tarihler 2004, İrsika ile beraber biz Romanya'ya Bükreş'e gittik. 110 kişilik bir ekiptik. Orada Türk varlığı, Türk ve İslam varlığını anlatacağız. Ben de Osmanlı öncesi Romanya'da Türk varlığını. İşte sizin o Besarabya dediğiniz, Curta denilen bir bölge var yine. Onlarla ilgili hem toponomilerde hem de işte peçeneklerin ve burada tabii Romanya'da sadece Kuman Kıpçakların değil aynı zamanda Tuna Bulgarların da bakiyeleri var. Antiparantez onu söyleyelim. Neyse Bükreş Üniversitesi'nde açılış konuşması yapılıyor. Açılış konuşması bitti. İşte ilk başta benden başlıyorlar. Osmanlı öncesi olduğu için. Biz İstanbul Üniversitesi'ne 5 kişi gittik. Ben anlattım. Sonra diğer hocalarımız anlattı. Hiç sorusu olan var mı diye soruldu. Bir genç kız elini kaldırdı. Ben de sormak istiyorum dedi. Diğer hocalarımız da Osmanlı döneminde Romanya'yı anlattılar. Aynen cümle şudur, hiç unutmuyorum. Biz sizi çağırmadık. Niye geldiniz dedi Osmanlı olarak. Biz sizi çağırmadık, niye geldiniz dedi. Biz böyle bir kendimize gelemedik yani. Baktık, şimdi ve hocalarımız işte Osmanlı döneminde, Osmanlı'nın oraya niye gittiklerini böyle özetleyerek verdiler. Neyse 2 günlük konferansımız bitti. Bükreş'te dediler ki akşam Berlin Anlaşması'nın yapıldığı yere gideceğiz. Ondan sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçisi bize resepsiyon veriyor, oraya katılacağız. Tamam. Bükreş Antlaşması'nın olduğu yere gittik. Orayı gezdik. Gezdikten sonra böyle oranın tam çıkışında farklı bir yoldan çıktık. Çıkarken bir baktık, bir restorasyon var. Ve o restorasyondaki resim hepimizin dikkatini çekti. Ya nasıl oluyor böyle dedik. Çünkü Bükreş'in tam ortasında. Birbirimize baktık. Türkiye Cumhuriyeti'nde Büyükelçiliğin bunun haberi yok mu? Gördüğünüz resim neydi biliyor musunuz? Aslında Kazıklı Voyvoda'nın mezarı diyelim. Restorasyon yapılıyor. Ve restorasyon yapılırken etrafını kapatıyoruz ya, onlar kapatmışlar. Fakat orada öyle bir resim var ki, şimdi şöyle bir el, yani bu el Osmanlı'nın onların eli, özür diliyorum, onlar Romenlerin eli ve büyük yapmışlar. Buradan böyle kılıçları çıkartmışlar. Ve kılıçları çıkarttıktan sonra da kılıçların üzerine, çok özür diliyorum, popoları üzerinde Osmanlı askerleri. Şimdi imaj bu. Anlatabildim mi? Evet. Yani 20. yüzyılda imaj bu. O genç kızımızın bize niçin geldiniz sorusunu biz orada açıklamaya çalıştık. Sonra onu çağırdık ve öyle bir şey oldu ki o kızımız sonra bizim İstanbul Üniversitesi'ne yüksek lisansa geldi. Biz de okuduk, fikri değişti. Ama sonra geldiğinde bize kitaplarını getirdi, ders kitaplarını getirdi. Romanya'daki ders kitaplarını getirdi. Ve o kitaplarda Osmanlı öyle bir anlatılıyor ki sömürmüş, mahvetmiş. Yani dedi ki siz orada onu söyleyince şaşırdık. Ve şunu dedik, yani hocalar yalan söylüyorlar. Ama bize gelip de eğitimini bizden aldıktan sonra aslında Osmanlı'nın o topraklarda ne kadar büyük faaliyetler yapmış olduklarını görüyor. Şimdi 20. yüzyıl dünyanın yeniden dizayn edildiği farklı bir yüzyıl olarak karşımıza çıkıyor biliyorsunuz. Ve 20. yüzyıldan itibaren de dünya bizden gerçekten de çekiniyor ve korkuyor. Korkuyorlar. Yani son cümlemle yine kendi hayatımdan bir örnek vererek bitirmek istiyorum. Çünkü bunun konferanslarında hep söylüyorum. Tarihler 1994 Rusya'daki MGU yani Moskova Devlet Üniversitesi'nin kütüphanesine gittim. Yarım yamalak Rusçam var. Çok da fazla Rusçam yok. İşte ya Turçenka diyorum, ben Türk'üm, işte Türkiye'den geldim. Kütüphane memuruna dedim ki ben işte Türk'üm, Türkiye'den geldim.
Rusça öğrenmek istiyorum. Bana bir kitap tavsiye eder misiniz? Kadın şöyle bir ona bir baktı. Hadi ona bir sert bakarlar. Şöyle bir bak. Orada dedi. Şimdi orada dediği böyle çok büyük bir kütüphanedir. Orada da nerede? Bir de ben hiç açık raf sistemini bilmiyorum. Bizim gidersin, işte söylersin. Oradaki görevli sana kitabı getirir. Orada açık raf sistemi var. Yani gidiyorsun kendin alıyorsun. Ondan sonra nerede diye sordu, bana sert cevap verdi. Neyse sonra bana bir kitap getirdi. Türkiye. 1962 yılında Amerika'da yazılmış olan bir kitaptı. Şimdiki aklım olsa tabii onun künyesini hatırlayamıyorum. Ama Amerika'da yazıldığını biliyorum. Ve Türkiye'yi çok güzel yorumlamışlar, sentezlemişler. Diyorlar ki, Türk milleti üzerinde yapacağınız, yani genel itibariyle yapacağınız en önemli iş, Türk aile yapısını zedelemektir. Bak 1962, şimdi geldiğimiz noktada, değil mi? İşte televizyonlara bir bakın. Eskiden Rütü'ye, ben hani öyle söyleyen, kenara çekilen bir hoca hiç olmadım hayatım boyunca. Rütü'ye her hafta ben mesaj attım. Her hafta bir hoca olarak. Bakın ben kültür tarihçisiyim. Türk aile yapısına bu şeyler gitmiyor ama ne bir cevap alabildim ne de başka bir şey. Artık daha tabii yap hiçbir karşılık alamayınca da şimdi yapmıyorum. Ama gerçekten de en önemli kurum ailedir. Aileyi bitirdiğiniz anda devleti de bitirirsiniz. Hep söylerim. Onun için mesela hani kendi hayatımda da son zamanlarda da kadınlar üzerine çok fazla hani çalışmalar yapıyoruz. Anne bilinçli olursa devlet bilinçli olur. Anne çekirdektir. Kadın çekirdektir. Anne de demeyelim yani. Onun için ve bunu şey de şuydu. Bunu yapabilmeniz için de yazılı ve görsel basını kullanacaksınız diye yazmışlar. O yüzden ailemize sahip çıkmamız lazım. Geleneklerimize, kültürümüze, geçen Ayşen Hocam'la da onu yaptık. Yani kültürel değerlerimizi, kodlarımızı yeniden hatırlatmamız lazım. Büyüğün, küçüğün birbirine sevgi ve saygı içerisinde baktığı bir Türkiye'yi yeniden hatırlatmamız lazım. Gençlerimize özellikle, okullarda özellikle bunu çok fazla yapmamız lazım. Umudumuzu vermemiz lazım. Umut vermemiz lazım yani. Geçen sene son böyle öğrencilerle veda konuşması yapıyordum. Onlara hep şunu söylüyorum. Dedim ki ben hayatta iki şeyi size tavsiye ederim. Birincisi sabır, ikincisi şükür. Sabrı ve şükrü cebinize koyarak hayata başlayın. Çocuğum bir tanesi çıktı bana dedi ki hocam bunları koyacağız ama bana dedi öyle bir şey söyleyin ki bana bir umut verin dedi. Benim yarın iş bulacağıma dair. Ben de dedim ki evladım bunun için sana hani bir şey diyemem ama umut ne dersen umut kendindir. Çünkü insan kendini iyi donatırsa elinde sonunda bir yere gelir. Umut orada. O başta. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Biz Ön Türk Akademisi olarak çok teşekkür ederiz değerli hocamıza. Evet. Evet. Kendisine kurucu başkanımız Vedat Köle adına size Ön Türk Akademisi'ne yaptığınız katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Hocam. Sağ olun. Teşekkürler.